Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Kar topunun gonca ipini kullanacağız bugün. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarasını da vereyim hemen. K430. Bununla güzel, harika bir model başlayacağız. %100 akrilik bir ip. Onu da göstereyim. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkaracağım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. 3, 6, 9, 12 diye devam edecek. Yapacağımız örgüye göre ayarlayıp sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek benim için yeterli. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Şöyle birkaç sıra haroşa yapacağım lastik olarak. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Bu model lastik istiyor arkadaşlar. Altta lastiğinizi başlayıp üzerine modeli kurabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Böyle düz örerek birkaç sıra haroşamı tamamlayacağım ben. Şöyle 3 sıra haroşa lastiğimi yaptım. Şimdi bunun üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak örelim. Üçüncü sıra ve dördüncü sırada farklı işlemimiz var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi bakın 3 ilmeğimi 1 2 3 3 ilmeği üçünü bir alarak şu şekilde düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım ilmeğimi, 3 ilmeği tekrar ördüm. Şişimden çıkardım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. İlmek sayımızda eksilme olmadı. Aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeği üçünü bir aldım.
düz olarak ördüm. Bir kez ipimi doladım şişime. Bir kez daha düz olarak ördüm 3 ilmeğimi ve şişimden çıkardım. 3. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 3 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Şişime bir kez doladım ipimi. Tekrar düz olarak ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir de arkadaşlar şu üçünü bir aldım. Düz ördüm. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Buna dikkat edelim. İlmeği biraz uzattım. Bir kez doladım ve düz olarak tekrar ördüm. Çok sıkı yapmayın. Modelinizde çekme yapar. Bu da bir püf noktası. Buna dikkat edelim. Son 3 ilmeğimiz kaldı. 3 ilmeğimi üçünü bir aldım. Düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar düz ördüm. Bakın ilmeklerimiz üçlü üçlü gruplar halinde. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim üçlü üçlü şöyle üçer üçer gruplar halinde. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Bu üçlü ilmeğin ikisini ters ördüm tek tek. Şu uzun ilmeğime gelince ve diğer ilmeği bir sonraki ilmeği aldım, yerlerini değiştireceğim. Bakın bu ilmeğimi arka taraftan aldım, bu tarafa geçirdim. Buradaki ilmeğimi de aldım, ön taraftan öne geçirdim. Çapraz hale getirdim 2 ilmeğimi. Daha sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. 1 2 ilmek ters örelim, pardon. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek daha. 3 ilmek ters örmüş olduğum. Tekrar ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Bu üçlü grubun son ilmeğiyle diğer üçlü grubun ilk ilmeğini yani. Aldım. Şöyle onu arka taraftan, bunu da ön taraftan alarak çapraz hale getirdim. İlmeğimi tek tek ters ördüm. Sıradakini de ters ördüm. Tekrar ilmek değiştirmeye geldik. 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve ters olarak örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Bu üçlü grubun son ilmeğiyle diğer üçlü grubun ilk ilmeğini yerlerini değiştirelim yine. İpimi öne aldım ve ters olarak ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Son kez ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Bakın şöyle çapraz hale getirdim. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Ve ilmeklerimi tek tek ters olarak ördüm. Sonda 2 ilmeğim kalmıştı. Onları da ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle arkadaşlar. İlerledikçe daha da güzel gözükecek. İsterseniz bir kez daha kuralım modelimizi. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyoruz. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bu modelde 2 sırada işlemimiz var. Farklı işlem yani. 1. ve 2. sırada ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyorum. 3. ve 4. sıralarımızda farklı işlemlerimiz var. Toplamda 4 sıradan oluşmakta modelimiz. İlmek sayımızda 3 ve 3'ün katları, sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Modelin 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters olarak örüyorum.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi, bakın şöyle 3 ilmeğimin üçünü bir sağ şişime aldım ve düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez düz ördüm. Hafif şöyle uzattım. Şöyle ipimi bir kez doladım. Tekrar 3 ilmeği düz olarak bir kez daha örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. 1 2 3. Aynı işlemleri yapalım. Sıradaki 3 ilmeğimizi üçünü bir aldım. Düz ördüm, bir doladım. Tekrar 3 ilmeğimi düz ördüm ve şişimden çıkardım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyorum. 3 ilmeği üçünü bir aldım. Düz olarak ördüm. Bir doladım. Daha sonra bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki bakın ilmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde. İlk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Üçlü grubun son ilmeğiyle diğer grubun ilk ilmeğini yer değiştireceğim. Şu şekilde aldım. Bunu arkaya alıyorum. Diğerini de öne alıyorum. Şöyle bir çapraz yaptım ve 3 ilmek ters örüyorum. İlmeklerin yerini değiştirdikten sonra 3 ilmek ters olarak örelim. 1 2 3 ilmek ters olarak ördüm. Kaldı burada bir ilmeğim. Bununla bir de sırada gelenle hemen yerlerini yine değiştiriyorum. Şöyle çapraz yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yine ilmeklerin yerini değiştirelim. Bu 2 ilmeğin sadece yerini değiştiriyoruz. 2 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yine bu 2 ilmeğin yerini değiştireceğiz. Öndekini arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de öne aldım. Şöyle bir çapraz yaptım. Daha sonra 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Son kalan ilmeğim bakın şu üçlü gruptan son ilmek ve diğer grubun birinci ilmeğini yerlerini değiştirdim. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Bir de kenarda tek kalan ilmeğim vardı. Onu da ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli ikinci kez kurmuş olduk. Modelimiz arkadaşlar şöyle çok açılma yapmayan bir model. İlmek sayısını da ona göre ayarlayın. Bakın şöyle çok enine açılan bir model değil. Evet. Modeli 2 kez kurduk. Modelimiz böyle arkadaşlar, bugünkü modelimiz. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay, gösterişli bir model. Bir de bir parça daha önce yapmıştım. Onu göstereyim size. Şöyle bunu da daha önce yaptım. Biraz ilerlemiş halini görmeniz için bunu da beraber yaptık. Bunda da şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Şöyle göstereyim.
Kanalımda var. İsterseniz yorumlar kısmına sabitlerim linkini. Yapmak isteyenler oradan bakıp yapabilirler. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Bir ters, bir düz, fantazi lastik, hepsini kullanabileceğiniz güzel bir model olur yani. Bunda düz haroşa kullandım. Bunda da tekstil tipi başlamayla haroşa lastik yaptım. İkisini de görmenizi istedim. Dediğim gibi kanalımda var. Linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz yapımını. Şöyle göstereyim. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel. Şöyle açılmayan, esneme yapmayan güzel bir model. Yakadan başlamada şöyle görünür modeliniz. Pek bir fark olmuyor yani. Kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor. Evet, bu modeli çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek yapımında, etol şal yapımında, atkı bere yapımında, yani bebek battaniyesinde bile kalın yünlerle gayet güzel, şöyle kabarık kabarık bir dokusu olan bir model. Her türlü örgünüze de uyum sağlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.